kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu videoda sizlerle beraber çıtır çıtır şahane bir hırka öreceğiz. Yapımına başlamadan evvel iplerinden söz etmek istiyorum. İçindeki kullanacağım bütün renkleri size tek tek söyleyeceğim. Yarn Art'ın Jeans Splash serisinden 3 renk kullanıyorum. İlk olarak onları vermek istiyorum size. 953, 960, 961. Daha sonra Etrofil Jeans'in 3 rengini kullanıyoruz. 59, 25 ve 37. Kartopu Cotton Love'ın çok sevdiğim sarısı K317 ve Madame Cotton'un 05. Yine çok sevdiğim bir tonu. Madame Cotton'da Ören Bayan'ın ve zemin renginde de yine Yarn Art Jeans'in 40 numarasını kullanacağım. 3 milim tığ ile. O zaman yapımına başlayalım motiflerin. Videoya kısa bir ara. Sizlere katıl butonundan söz etmek istiyorum. Katıl aileme destek olmak için butonu tıklayıp kendinize göre olan seçeneği tercih edebilir, bana destek olabilirsiniz. Tüm destekçilerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Motiflerimizi bu şekilde örüyoruz. İlk 3 sırasını hatta şu sık iğneleri sayarsak 4 sıra diyebiliriz. Batik iplerimle örüyorum. Yani splashlarla, renk geçişli iplerle örüyorum. Daha sonra ona uygun bir iple de son sırasını örerek devam ediyorum. Mesela burada olduğu gibi, yine burada olduğu gibi. Biliyorsunuz 3 ayrı splash ipim vardı. Onların üstüne uygun renklerle son sırasını geçiyorum. Motiflerin birleştirme kenarı olmaksızın ölçüsünü vermem gerekirse şayet size, benim motifim 10 santim. Siz bu 10 santimlik motifi gerekirse bir sıra daha büyük örerek daha büyük bedene çok rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Öyleyse batik ipimiz ve 3 milim tığ ile motifimizi örmeye başlayabiliriz. Motifimi sihirli halka içine çalışıyorum. İlk olarak parmağıma doladığım ipin içinden tığımı geçirip ilmeğimi alıp çıkartıyorum. Bir kere zincir çektikten sonra aynı boşluğun içine batarak 8 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Daha sonra parmağımdan çıkartıp halkayı sıkıştırdıktan sonra burada ilk örmüş olduğum sık iğnenin tepesine batıp bu ipi de üstüne alacağım gizlemek için, şöyle dursun. Arasından ipi geçirerek, kaydırarak bir üste çıkıyorum. Burada ise bir zincir çektikten sonra ilmeğimi yükseltiyorum. Tığın üstüne ip alıyorum. Aynı boşluğun içine batıp yine ilmek çıkartıyorum uzuncana. Yine tığın üstüne ip alıyorum. Yine aynı boşluğa batıp yine uzunca bir ilmek çıkartıyorum. Hepsini bir ördükten sonra 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tekrar tığın üstüne ipimi alıyorum. Hemen yanındaki boşluğun içine batıp ilmeğimi çıkartıyorum uzuncana. Tekrar tığın üstüne ip alıyorum. Yine batıyorum. Yine ilmeğimi çıkartıyorum uzuncana. Yine batıyorum. Yine uzuncana çıkartıp hepsini bir örüyorum. Daha sonra 1, 2, 3 zincir çekip tığın üstüne yine ipimi alıyorum. Hemen yanındaki boşluğa batıp aynı işlemi tekrarlıyorum. 1, 2 ve 3. Bu işlemi tam olarak 8 kere yapacağım. Yani 8 tane fıstığım olmuş olacak bu şekilde. 1,
2, 3. 3 kere de yükseliyorum. Arasından çıkıp 3 zincir çekip devam ediyorum. 8'e tamamlayıp geleyim. Sonuncuyu da ördükten sonra son fıstığı da örüyorum. Ya şurada zincir çekmeden evvel durayım. Şöylece ne? Burada 3 zincir çekip buraya batıp yükselmeyeceğim. Şöyle yapıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Tığımın üstüne ipimi alıp hemen buradaki fıstığın hepsinin toplandığı yerin tepesine batıp arasından ilmeğimi çıkartıyorum. Ve bu üçünü bir örerek şu iki fıstığın arasına geliyorum ve bir zincir çekip yükseliyorum. Etrafında döndürdüğüm tığımı arkasından ipi dolandırarak yalancı trabzanımı örüyorum. Hemen aynı boşluğun içine 2 tane daha ikili trabzan örerek buradaki ilk üçlü grubu örmüş oluyorum. Şimdi burada bir detay bırakmak isterim. Bu motifi ördüğünüzde şayet elinizden motif düzgün düşmüyor ve bir dalgalanma hissediyorsanız duruşunda, yani böyle koyduğunuzda düz durmuyorsa, bir nasıl anlatayım, marullanma varsa siz demek ki hani burayı 3 ile tam oturtamamışsınız demektir. Burayı 2 trabzanla yaparsınız. Tabii ki otomatik olarak trabzan sayılarınız azalacaktır. 2 trabzanla yapan dostlara mutlaka bu benim 3 kere de tamamladım. Yani bununla birlikte 4 kere de tamamladım. 1, 2, 3, 4 ya. Batik iple çalıştığım grup sıra. Onu 5'e çıkartabilirsiniz. Eğer burada bir trabzan azaltarak örecekseniz şayet. Ama eğer sizin de elinizden benim verdiğim sayılarla düzgün düşüyorsa aynı sayılarla devam edebilirsiniz. Bakın zaten sıra sayısı önemli değil, santime ulaşmak önemlidir. Buradaki önemli olan kaç sıra ördüğümden ziyade kaç santim ördüğümdür, altını çizerim. Hemen kaldığım yerden devam edeyim. Yani burada 3 değil 2 çalışılabilir. Bunu belirtmek istedim ilk başlarken. Sonrası zaten aynen devam ediyor. Buraya daha sonra geliyorum hemen. Şuradaki boşluğa gelmeden evvel fıstığın tepesine batıp bir ikili trabzan örüyorum. Daha sonra boşluğun içine 2 tane ikili trabzanımı örüp tekrar buradaki fıstığın tepesine bir ikili trabzan örüyorum. Daha sonra buradaki boşluğa geliyorum. Bir diğer köşeye gelmiş oldum. İlk olarak 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Köşelerde arada 2 zincirim var. Daha sonra buradaki boşluğa yine gelip 3 tane ikili trabzan daha örüyorum. Sonrasında tığın üstüne ipimi alıyorum. Tekrar fıstığın üstündeyim. Bir tane ikili trabzan ördüm. Boşluğa geldim. 2 tane ikili trabzanımı ördüm. Tekrardan tığın üstüne ip aldım. Burada bademin tepesine ördüm. Bu mantıkla yine köşeye geldim. Ve 3 tane ikili trabzanımı örüp köşeye aradaki 2 zincirimi çekiyorum. Yeniden 3 tane ikili trabzan ve bademin tepesi, fıstığın tepesine ağız alışkanlığı. Burada ördüklerim badem değil fıstıktır. 2 tane ortaya ördüm. Yine bir tane fıstığın tepesine ve hemen bir diğer köşedeyim. 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. 2 tane zincirimi çekip yine aynı boşluğun içine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Ve sırada fıstığın tepesine boşluğa 2 tane, yine fıstığın tepesine 1 tane ve ilk başlamış olduğum boşluktayım. Bu boşluğun içine diğer üçlü grubumu örüyorum ikili trabzanla. Daha sonra 1,
zincir çekip tığın üstüne ip alıyorum. Çünkü gene ortada kalmak istiyorum. Bir üstte aynı renkle devam ettiğim için. Battım hemen ilk trabzanın tepesine. Kaydırarak ilmeğimi çıkartıp üçünü bir ördüm ve ortaya geldim. Şimdi bir çektim, etrafında döndürdüm, arkadan aldım ve ilk ikili trabzanımı örmüş oldum. Yanına bir tane daha örüyorum. Artık köşede, bu köşede trabzanım 2. Sadece bu altta başlarken 3 tane ile başladım. Şimdi burada 2'yim ve burada trabzanların tepesine batarak bir ikili trabzan örüyorum. Bütün trabzanların tepesine bir ikili trabzan. Aslında hiçbir farkı yok. Basit kare motifte uyguladığımız mantığın aynısını tekrarlıyorum. Ve boşluğa geldiğimde yeniden 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra 2 zincir çekiyorum ve aynı boşluğun içine 2 tane daha ikili trabzanımı örüp devam ediyorum trabzanların üstüne örmeye. Başladığım noktaya kadar aynı mantıkla devam edip geleyim. Sona doğru yaklaştım. Geldim hemen. İlk başladığım boşluğun içine diğer ilk ikili grubumu örüp 2 zincirimi çekiyorum. İlk örmüş olduğum trabzanın tepesine batıp ilmeğimi arasından kaydırarak geçirdikten sonra kilitleyip ipimi kesiyorum. Çünkü son sıra için yeni bir renge geçeceğim. Şöyle göstereyim. Bakın motifimde şöyle koyduğumda dümdüz, hiçbir marullanma yok. Siz lütfen takip edin. Dediğim gibi buradaki sayıyı azaltmanız yeterli olacak. Şimdi bunu hemen arkaya alıp iç ilmeklerin arasında güzelce gizleyeceğim. Şöyle dursun, ben sonra gizlerim. Yeni rengimle içine uygun olan bir rengi seçmiştim biliyorsunuz. Herhangi bir köşesinden başlayıp örüyorum. İlmeğimi çıkartıyorum ilk olarak. Daha sonra bir köşesine geliyorum, batıp şöyle bir köşeye geleyim, orada ipi gizlemem gerekiyor. Hemen şöyle bir trabzanımı örüp ilk bir tanesi, bu ikincisi, boşluğun içine ilk olarak 2 tanemi ördüm. Daha sonra trabzanların tepesine birer tane örüyorum. Aslında bir önceki sırada, bir alt sırada nasıl yaptımsa bu sırada da aynısını uyguluyorum. Her bir trabzanın tepesine ikili trabzan, köşe boşluklarına geldiğimde 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan örerek başladığım noktaya geleceğim. Şimdi hemen şu köşeyi de yine birlikte geçelim istedim. Hiçbir soru işareti kalmasın akılda. Bu benim motifimin birleştirme öncesi son kenarı olmuş oluyor. 2 tane ikili trabzan, köşedeyim. 2 zincir, yeniden 2 tane ikili trabzan. Aynen örmeye devam ediyorum. Son sırayı da artık tamamlıyorum. Başladığım boşluğun içindeyim. 2 tane ikili trabzanımı örüp 2 de zincirimi çekeceğim. Daha sonra burada ilk ördüğüm trabzanın tepesine batıp ipimi arasından kaydırarak geçiriyorum. Kestikten sonra motifimi tamamlamış oldum. İşte motifim bu şekilde birleşmeye hazır artık. Ve bu motiflerden benim ördüğüm boyutlarda 58 adet gerekli. Siz boyunu uzatmak istiyorsanız şayet artı 9 motif düşünmeniz gerekiyor. Uzatmak istediğiniz her sıra için artı 9 motif olarak düşünün lütfen.
Şimdi 58 tane ördükten sonra birleşmeye nasıl geçeceğiz? Şöyle ki, daha önce bu birleşme, burada kullandığım birleştirme tekniğini ayrıntılı videosunu çekmiştim. Burada tekrar videoyu uzatmamak adına bütün ayrıntılarına kadar göstermek istemiyorum. Bu hemen videonun altında o birleştirme tekniğini, burada kullanacağım birleştirme tekniğini görmüş olacaksınız. Ama ben yine de size parçaları oluştururken nasıl hani birleştirme yaparken hangi tekniği nasıl kullandığıma dair detayı gene orada da göstereceğim, ama zemin rengim de koyu olduğu için anlaşılması bir tık daha zor olabilir. Zira kahverengiyle birleşiyoruz. Siz mutlaka bu videonun altındaki o videonun izleyerek daha detaylı tekniği kavrayınız derim. Öyleyse şimdi 58 tane motifimizi örelim ve kaçar motif ayırarak birleştireceğimizi size anlatmaya çalışayım. 58 adet motifimizi ördükten sonra bu motifin 4x5 20 adetini arka için birleştirdim. Açıklamada bıraktığım linkteki teknik ile birazdan parçaları birleştirirken birleştirme tekniğinin de üstünden şöyle bir beraberce geçeceğiz. 20 tane motifi büyük parça haline arka için getirdikten sonra 10+10 parçayı da iki tarafa beden için getirdim. 2x5, 2x5 olarak sağlı sollu şimdi göstereceğim. 9+9 parçayı da kollar için 18 motifi birleştirdim. Şimdi bedeni oluşturma kısmına geldiğimizde her zaman yaptığımız hırkalardan farklı olarak yol alacağız. Göreceksiniz. İlk olarak büyük parçayı birleştirme kısmına geçeceğim için ters çeviriyorum. Ve sağlı sollu parçaları bakın şöyle 5x2 demiştim ya, 2, 4, 6, 8, 10. Üst kısmı, bir tek üst kısmı açıkta kalacak şekilde birleştirdim. Bakın aynısı burada da var. Bir tek üst kısımları açık kalacak şekilde. Çünkü sağdan 2 parçaya, soldan 2 parçaya bunları birleştireceğim. Böyle ve böyle. Üst kenardan. Şimdi hemen bunu buradan başlayıp eklerim. Bunu da buradan başlayıp eklerim. Ya da tersini çevirip buradan da hiç fark etmez. Hemen şuradan beraberce eklemeye başlayalım. Burada en son köşeye kadar ilerlemiş. Köşenin içine 2 tane ikili trabzanımı örmüş. Bir de zincir çekmiştim. Buraya geldiğimde ise artık hemen şuradaki köşenin içine tığdan çıkacağım. Şuradaki köşenin içine batıp ilmeğimi arasından geçiriyorum. Bir zincir çekip tığın üstüne ip alıyorum ve hemen buradaki köşe boşluğunun diğer ikili trabzanını örüyorum. Daha sonra tığın üstüne ipi alıp buradaki ilk trabzanın üstüne geliyorum. Bir tane ikili trabzan örüyorum. Şimdi alttaki videoyu izleyen arkadaşlarım ya da önceden kullanan arkadaşlarım tekniği biliyor. Köşeye ilk trabzanın üstüne bir trabzan ördükten sonra tığdan çıkıyoruz. Arkadaki trabzanların 1, 2, 3.'sünü sayıp, yani bunun karşısına denk geleni arasından ilmeğimizi geçiriyoruz. Daha sonra tığın üstüne ip alıp yeniden burada 1, 2, 3 adet ikili trabzan örüp yine arkadan battığımızın yanından itibaren 1, 2, 3'ü sayıp arkasından batıp ilmeğimizi çıkartıyoruz. Yeniden buraya gelip 3 tane ikili trabzanımızı yan yana ördükten sonra tığdan çıkıp yine battığımızın yanından itibaren 1, 2, 3'ü sayıyoruz. Üçüncünün içinden batıp yine ilmeğimizi çıkartıyoruz. 1, 2 ve 3 çıktım. 1, 2, 3 battım. Arkadan ilmeğimi
çıkarttım. Şu ortak kesiştikleri noktaya kadar aynen bu şekilde devam ediyorum. Buraya kadar ilerlediğimde sonda bu benim sayılarımla şayet örmüşseniz ve aynı sırada tamamlamışsanız motifinizi, burada sizin de 2 tane ikili trabzanınız kalıyor olacak sonda. Bu 2 tane ikili trabzanı da örüp karşısında yine denk gelen 1 2'yi buluyorum. İçinden batıp ilmeğimi geçiriyorum. Daha sonra buradaki köşenin içine batıyorum ve 2 tane ikili trabzanımı örüp şimdi burada arka ile birleşme kısmındayız. Tam hepsinin ortak olduğu yerde, şurada. İlk olarak tığımdan çıkıyorum ve burada kesiştikleri noktayı buluyorum. Oradaki ortaya batıp bunu ilmeğimi arasından geçiriyorum. Daha sonra bir zincir çekiyorum ve buraya gelip burada da altta da ikisinin kesiştiği noktadaki boşluğun içinden ilmeğimi çıkartıp bir kez daha tığdan çıkıyorum ve şu ortadaki kesiştikleri noktadan yine ilmeğimi geçiriyorum. Burası önemli çünkü bu tabii ki motifleri birleştirdiğim noktada anlatımı yok. Çünkü böyle bir hani birleşim kısmı yok orada. Arkayı toparlarken bu şekilde toparlayıp çıkıyorum. Tekrar bir zincir çektim ve buraya geldim. Köşenin içine 2 tane ikili trabzan, daha sonra buradaki trabzanın tepesine bir ikili trabzan örüyorum. Tığdan çıkıp hemen 1 2 3 ile arkadaki trabzanı bulup arasından geçiriyorum. Bakın arkayı bu şekilde muntazaman toparlamış oldum. Şimdi diğerinde yok ama diğer taraftaki üst köşeyi birleştirirken de gösteririm size. Burada çünkü sonlandıracağız. Tekrardan geldim. Ne yapıyordum? Altta 3 tane ikili trabzanımı örüp tığdan çıkıp üstte ne yapıyorum? 1 2 3'ü buluyorum. Arasından geçirip yeniden 3 tane örüyorum. Sonuna kadar göstermiş olduğum teknikle birleştirmeye devam edeyim. Burada da sonuna kadar geldim. Şimdi hemen 2 tane ikili trabzanım kaldı tabii ki. Onu örüyorum. Tığdan çıkıp arkadan hemen 1 2'yi bulup batıyorum. Arasından geçirdikten sonra tığın üstüne ipimi alıyorum. Ve buradaki köşe boşluğunun içine 2 tane, şurayı çok uzun bıraktım. 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. İlk olarak hemen tığdan çıkıp şu arkada ikisinin kesiştiği noktaya batıyorum. İlmeğimi arasından geçirip bir zincir çekiyorum ve burada ilk başladığım trabzanın tepesine batarak arasından ilmeği kaydırarak çıkıp güzelce kilitledikten sonra ipimi keseceğim. Bir tarafın üst kenarını böylelikle birleştirmiş olduk. Yanlar açık, üstten birleşti. Şimdi ortada bir tane motif kalacak. Diğer parçayı alıyorum. O parçayı da hemen bu taraftan, şöyle üstüne koyduğum taraftan birleştirmeye başlayacağım. Bu, dikkat ederseniz bizim ön parçalarda uzunlamasına bir motif sıra fazla örmüşüz gibi duruyor ama birazdan onu şöyle yapacağız. Bakın şöyle göstereyim. Şöyle bunu üst üste getirip şurada üstteki 2 motifi katlayarak omuz motifi olarak bırakacağız. O uzunluk ondan ötürü var. Şimdi burada bir zincir çektim. Birleştirme kısmındayım. Yaklaşalım yine kadraja.
Ve ilk olarak şu ikisinin kesiştiği noktanın arkasından batıp ilmeğimi arasından geçireceğim. Daha sonra bir zincir çekip tığın üstüne ipimi alıp buradaki köşe boşluğunun içine 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Sonra buradaki trabzanın da tepesine bir ikili trabzan ördükten sonra tığdan çıkıyorum. 1 2 3'ü sayıp ortada kesiştikleri noktaya kadar göstermiş olduğum teknikle örmeye devam ediyorum. Burada da sonuna kadar geldim. Son kalan 2 tane trabzanın üstünü de ördükten sonra çıkıp tığdan arkadan karşısındaki denk geleni bulup arasından ilmeğimi geçiriyorum. Tığın üstüne ipimi alıp buradaki köşenin içine 2 tane ikili trabzanımı ördükten sonra tığdan çıkıyorum. Kesiştikleri noktanın orta yerine arkadan batıp bir tık zor olabilir. İlmeği içinden geçirdikten sonra bir zincir çekiyorum ve buradaki alttaki boşluğun içinden de ilmeğimi geçirdikten sonra tığdan çıkıyorum ve yine kesiştikleri yere batıp ilmeğimi alıp oradan geçirdikten sonra bir zincir daha çekip tığın üstüne ipimi alıp bu köşeye geliyorum. Yine birleştikleri yeri güzelce toparladım. Şimdi göstereceğim size. Buradaki trabzanın üstüne de örüp arkayla bir birleşeyim. 1 2 3 buldum. Bakın. Hiçbir açıklık bırakmadan güzelce orayı da toparlayıp birleştim. Şimdi sonuna kadar bu şekilde birleşip geleyim bu sıranın. Buradaki bitirişi de birlikte yapalım istedim. Son 2 trabzanım kaldı. Hemen tepesine batıp 2 tane ikili trabzan örüp buradan çıkıyorum. Arkada hemen 1 2'yi sayıp 1 2'yi sayıp batıyorum. Arasından ilmeğimi geçirdikten sonra köşeye 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bir zincir çekip yine köşeden alıp çıkartıyorum. Bir zincir daha çekip burada ilk ördüğüm trabzana geliyorum. Güzelce kilitledikten sonra bu tarafı da kestim. Şimdi aynen biraz evvel gösterdiğim gibi şurada yan böyle bu şekil birleştirdiğimizde hemen bir üste çekeceğim. Bunu da bir üste çekeceğim. En üstteki motifler bizim omuz motiflerimiz. Böylelikle çok daha iyi anlaşılmış olacak. Şimdi yanları birleştirirken ise artık ne yapacağım? Şimdi kolu önce kolları birleştirip daha yan tarafı birleştirmeye geçmeden evvel şu parçayı alacağım. Önüme açacağım ve altta 3 motif, her iki tarafta da altta 3 motif kalacak şekilde sağda ve solda 3'er motif bırakıyorum. Önüme gelen 3 motife de kol motifimi aynı omuz motiflerini, şimdi bakın bunu buraya yerleştireceğim. Omuz motiflerini birleştirdiğim gibi bu iki parçayı şurayı nasıl birleştirdimse bunu da buraya aynı göstermiş olduğum teknikle birleştireceğim. Bunu birleştirdikten sonra artık parçaları yanlardan birleştirip hırka şeklini veriyorum. Yani ne yaptım? 2 tane küçük parçayı arka büyük parçayla birleştirdim. Sağlı sollu parçalar takılıyken yanları kapayıp hırka formunu vermeden kol parçalarını ekliyorum. Ben bir tane kolu buraya hemen ekledim. Daha net görebilelim diye. Bakın bu kol ön parça, aşağıda 3 tane motif bıraktım. Aynı şekilde burada da
3 tane motif bıraktım. Ortadaki 3 taneyi de kolumu ekledim. Şimdi hemen ne yapıyorum? Diğer tarafı önüme alacağım. Çevirdim şöylecene. Burada da yatırdım. Bu defa kol parçası burada kaldı. 3 tane motifi yine burada aşağıda bırakıyorum. Yine buradan da 3 tane motifi ayırıyorum. Bu önümdeki 3 tane motife diğer kol parçamı ekleyeceğim. Şöyle göstereyim size. Bunu buraya ekleyeceğim. Bunun için de hemen ne yapıyorum? Biraz yaklaşalım. Burada çıkarmış olduğum ilmeğim vardı bir zincir çektikten sonra. Bu ilmeğimi hemen buradaki kesiştikleri noktadaki yerin tam olarak ortasından batıp bu ilmeğimi geçiriyorum. Bu şekilde. Daha sonra bir zincirimi çekip tığın üstüne ipimi alıyorum ve buradaki köşenin içine 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Buradaki trabzanın tepesine de bir ikili trabzan örüp tığdan çıkıyorum. Ve karşılıklı 3 tane motifi 1, 2, 3 sayarak buradan birleştirmeye başlıyorum. Burada farklı bir durum yok. Aynı size gösterdiğim gibi birleştirip geleyim. Daha sonra nasıl formunu vermeye devam edeceğiz. Göstereyim. Bu üçü karşılıklı. Bakın. Burada da sonuna kadar geldim. Birlikte de bitirelim istedim. Köşenin 2 tane ikili trabzanını örüyorum. Sonra tığımdan çıkıp kesiştikleri noktadan batarak ilmeğimi çıkartıyorum. Bir zincir çekiyorum. İlk örmüş olduğum trabzanın tepesine batıp aradan ilmek çıkartıp sıkıştırıp burayı da eklemiş oldum. Yani ne yaptık? Bütün parçalar şu anda hırkamızın üstünde ama hırkamızın henüz formu verilmiş değil. O vakit şimdi beraberce formunu da vermeye başlayalım. İlk olarak şu omuz motiflerinden tutup önüme çeviriyorum. Bakın. Şu kolları yana atıyorum. Bu kolu da yana atıyorum. Hemen form oluştu bile. Ne yapacağım? Şuradan bir kenardan trabzanları örmeye başlayacağım. Üst kenardan bahsediyorum. Altı unutalım. Üstü örerek geldim. Daha sonra hemen karşı tarafla buraya kadar gelip karşı tarafa geçip karşı tarafla örerken birleşmeye başlayacağım. Şimdi buraya geldiğimde örerken bir tur kol ağzına da geçebiliriz. Nasıl istersek kol ağzına geçmeden direkt karşıya da geçebiliriz. Burada kol motiflerini bir sıra daha uzun örmek istediğim için kol ağzına da geçebilirim. Şimdi ben bir tarafı yapayım. Size hem üstünde nasıl ördüğümü göstereyim. Diğer tarafı da birlikte örelim. Bir tarafımızı tamamladık böylelikle bakın. Şuradan başladım. Bir etrafını örerken dönüşte kol ağzını da dolandım. Hop geldim, burada bitirdim. Kol da böylelikle benim istediğim uzunluğa erişmiş oldu. Yani kol için yapacağım bir işlem kalmadı. Ama bu aşamayı yaptıktan sonra kol boyunun kısa kaldığını düşünen dostlar varsa şayet bunun üstüne isterseniz lastik, isterseniz bileğe oturtma, isterseniz daha uzun dümdüz trabzanlarla geçiş yapabilirsiniz. Ya da böyle benim gibi bu boyda bırakabilirsiniz. Şimdi bu tarafı böylece nasıl oturttuğumu gösterdikten sonra diğer tarafı beraberce örmeye başlayalım. İlmeğimi çıkarttım. Şimdi bu etek kısmındayım. Öyle göstereyim size. Kol altına gelen kısmın şu ucundan başlıyorum örmeye. Sadece trabzanlar geçiyorum. Bakın şimdi köşeye batıyorum ilk olarak. Köşenin içine 2 tane ikili trabzanımı örüyorum batıp. Tekrardan bu ipi de alıyorum.
Bir tane daha örüyorum boşluğun içine. Daha sonra her bir trabzanın tepesine batıp bir ikili trabzan örüyorum. Şu hepsinin birleştiği noktaya kadar bu şekilde geleyim. Daha doğrusu ikisinin birleştiği noktaya kadar geleyim. Buraya geldiğimde yapacağım geçiş ise şöyle oluyor. Önce köşeye bir tane ikili trabzan örüyorum. Daha sonra kesiştikleri noktaya batıp iki motifin bir ikili trabzan örüyorum. Daha sonra buradaki boşluğun içine bir ikili trabzan örüyorum. Yani buradaki geçişi 3 trabzanla tamamlayıp altta artık ikili trabzanların üstüne birer tane ikili trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Ta ki koltuk altına kadar. Koltuk altı dediğim kısım da şurası. Buradaki geçişi de birlikte yapalım. Kol altının olduğu kısma geldim. Şimdi burada tığın üstüne ipimi aldım. Son trabzanı örmüştüm. Üstünü buradaki köşeye batıyorum. Bir ikili trabzan. Tam orta noktayı bulup yine batıyorum. Sonra buradaki köşe boşluğunu bulup batıyorum. Ve yine kol altını da 3 tane ikili trabzanla geçip kol ağzına kadar gösterdiğim şekilde örmeye devam ediyorum. Yani kol ağzı dediğim yer şu parçanın artık bu ucuna geliyorum. Geniş açıda daha rahat göstereyim istedim. Şimdi şuradan başladık. Trabzanlarımızı örmeye geldik. Burada kol altını geçtik. Yukarıya kadar ördük. Buraya kadar geldik. Şimdi buraya kadar geldiğimizde de yani şöyle bir V'yi ördük. Kol ağzını dolanacağım. Arka V'yi örerken de bu parçayla da birleşmeye başlamış olacağım. Ama öncesinde neredeyim? Hemen göstereyim. Tam olarak bu son trabzanın üstüne kadar geldim. Şöylece gösterdiğim gibi geldim. Kol ağzındayım. Burada köşe var. Köşede aynı kol ağzında yapmam gereken işlemi yapıyorum. Köşeye geldim. 2 tane ikili trabzanımı ördüm. 2 zincir çektim. Boşluğa battım. 2 tane ikili trabzanımı ördüm. Ve hemen buraya gelip trabzanların üstüne birer ikili trabzan örüyorum. Yani ben şu anda aslında kol ağzını örüyorum. Şöyle gösterecek olursam bakın. Bu bizim kolumuz. Böyle gelmiştim. Buraya kadar gelmiştim. Kol ağzını örmeye başladım. Böyle bir tur atıp buraya kadar geleceğim. Buradan sonra da birleşme işlemine nasıl geçiyoruz göstereceğim. Şurada da hırkanın genelinde yapmış olduğum geçişi yapıyorum. Boşluğa bir, birleştikleri yere bir ve buradaki köşeye bir yapıp 3 tane trabzanla geçiyorum. Kol ağzını buradan geldim. Buraya kadar tamamladım. Şimdi örmediğim V tarafındayım hırkanın. Şöyle göstermem gerekirse kol altı da hemen burada, yanlarda. Burada bakın karşıyı ördüm. Şimdi burayı örerken de karşıyla birleşiyor olacağım. Şimdi buraya kadar geldim. Trabzanın üstünü ördüm. Buraya 2 tane ikili trabzan örüyorum boşluğun içine. Daha sonra bir zincir çekiyorum. Karşıdaki şuradaki köşeyi örmüştük ya. Onun içine batıp ilmeğimi oradan geçiriyorum. Sonra bir zincir çekip bu boşluğun içine geliyorum. Ve 2 tane ikili trabzanımı örüp köşenin buraya da bir tane üçlü ikili trabzanımı örüp 3 olunca sayayım. Burayı tamamlamış oldum. Ne yapıyorum şimdi? 1 2 3 sayıp üçüncüye batıyorum. Göstermiş olduğum teknikle birleşmeye devam ediyorum. 1 2 3 çıktım. 1 2 3 battım. Aldım, geçiriyorum.
Buradan sonrası aslında hep bildiğimiz gibi. Hiçbir farklı nokta yok. 3 tane trabzanımı örüp karşısında 1, 2, 3 buluyorum. Ve arasından kaydırarak geçirip birleşiyorum. Başladığım noktaya kadar aynen bu şekilde devam ettiğimde hırkanın kolunu tamamlamış olduğum gibi bedenini de bitirmiş olacağım. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Şöyle göstermek istiyorum size şimdi. Tam olarak neredeyiz? Birleşiyoruz koldan. Geleceğiz burada da. Burada da hiçbir farkımız yok. 1, 2, 3'ü örerken karşıdaki 1, 2, 3 ile birleşeceğiz. Bu bizim zaten yan taraflarımız. Karşıyı örmüştük. Bu kenara geldiğimizde de son işlemi birlikte yapıp şuraya kadar hep aynı. Hep gösterdiğim gibi birleşme yerleri. Şu ortayı da birlikte bir geçelim yine. Akıl karışmasın. Burada köşedeki geçişe geldiğimde de normal sırayı hiç bozmuyorum. Burada 3 tane trabzanımı örüyorum. Ne yapıyorduk burada? Bir boşluğa, bir bu birleştikleri yere, bir de karşısındaki boşluğa batıp örüyordum. Hani buradaki üçlü geçişi artık biliyoruz nasıl toparladığımızı. Karşıda da sayıyorum. 1, 2, 3. Tam karşısındaki noktaya batıp geçirip hiçbir farkı yok. Yani karşısı zaten trabzanları geçmiş olduğu için onun köşeleri örülmüş durumda, birleşme yerleri. Normal trabzan gibi burada da örüp geçiyorum. 1, 2, 3 dediğim gibi 1, 2, 3'ü sayıyorum. Arkadan alıp kol ağzına, yani bitirdiğim yere kadar geleyim, etek ucuna pardon, orayı da birlikte tamamlayalım. Ve etrafını örmeye geçelim artık hırkamızın. Kol altı kısmını da yine birlikte geçelim istedim. Tam olarak şu hani V'nin oluştuğu yer. Buraya kadar geldiğimde de şimdi burada önüme ne var? Bir trabzan var. İlk önce trabzanı örüyorum. Yani koltuk altında üçlü bir arada kalmayabilir. Onu ayırabiliriz de, onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bir tane trabzan. Bir tane buraya ördüm. 2. Sayılar değişebiliyor çünkü. Şu ortaya da kesiştikleri yere de batıyorum. 3. Bu 3'ü ördükten sonra arkada sayıyorum. 1, 2, 3. Hemen batıp arasından geçiriyorum. Daha sonra buradaki köşeyi örmemiştim. Onun için örüyorum. 1. Daha sonra tekrardan trabzanın üstü 2 ve burada trabzanın üstü 3. Sonra tekrardan sayıyorum. 1, 2, 3. Yani hep 3 örüp devam ettiğim için arada tam olarak eşit kalmayabilir. Onu da söyleyeyim, aklınız karışmasın istedim. Sıranın sonuna geldiğinizde ise bakın şurada bir tane trabzanınız, bir de köşe boşluğunuz kalmış olacak. Hemen onun üstüne de bir tane trabzan örüyorsunuz. Bu köşenin 2 tane ikili trabzanını örüyorsunuz. Arkaya baktığınızda da bakın 1, 2, 3 trabzanınız kalmış oluyor. Üçüncünün tepesine batıp şöyle ilmeğinizi geçirip ortaya geliyorsunuz. Bakın şimdi burada ipimi hiç koparmadım. Burada tutuyorum. Çünkü etrafını örmeye buradan başlayacağım ama size bir bütünde göstermek istediğim bir şey var ki şöyle hırkayı ne şekilde tamamladık bir görün istiyorum. İşte bu şekilde tamamlamış olduk. Valla çok da nasıl anlatayım, üstte cuk diye oturan, çok kullanışlı, çok güzel bir hırka oluyor. Bunu da belirtmek isterim. Şimdi etrafını örmeye başlayacağım ama etrafını normal düz trabzanlarla öreceğim. Şayet siz dilerseniz lastik de geçebilirsiniz. Etrafını dilediğiniz gibi örebilirsiniz ama benim bu hırkanın etrafını normal örmek geldi içimden. Aynı böyle kolunun bakın bir sıra geçip tamamlamıştım. Kolu belki daha sonra kolun etrafını uzatabilirim. Ona emin değilim. Eğer uzatmak isterseniz de yapacağınız işlem çok basit. Burada trabzanların üstüne birer trabzan öreceksiniz. Şuradaki işlemi de nasıl yapacağınızı biliyorsunuz. Dilerseniz burada bir toplama da yapabilirsiniz. Bileğe de oturtabilirsiniz. Diğer
kanaldaki videolarımdan faydalanarak mesela o hırkanın kolunu beğenmişsinizdir. O hırkanın kolunu gelip bu hırkanın koluna uygulayabilirsiniz. Bunu da belirteyim. Hırkayı göstermiş oldum. Şimdi tam olarak neredeyiz? Şuradayız. Şuraya kadar geldik. Birleştik ya. Buradan itibaren hiç ipimi koparmıyorum. Bulunduğum noktadan hırkamın etrafını örmeye devam edeceğim. Şuradayım bakın. Şurayla birleşmiştim ya burada. Şimdi bulunduğum noktada bir zincir çekiyorum. Şöyle biraz yaklaşalım. Hatta şunu da şöyle arkaya alayım. Beyaz zemin üstünde daha rahat görebilirsiniz. Yaklaşalım. Burada bulunduğum noktada bir zincir çektikten sonra yükseldim. Etrafında döndürdüm. İpi aldım. Döndürdüğüm parçanın arkasından geçirdim. Ve bir zincir çektim. Yalancı trabzanımı ördüm. Buraya geldiğimde de şurada trabzan var. Trabzan boşluğu var. O trabzan boşluğuna 2 tane ikili trabzan örüyorum. Daha sonra şurada geçişte şu araya bir ikili trabzanımı örüyorum ve trabzanların tepesine bir ikili trabzan örerek devam ediyorum. Nasıl yapacağım? Şuradaki geçişi nasıl yaptığımı biliyorsunuz ama yine birlikte buraya da geçelim. Buradaki birleştikleri yerdeki aslında birleşimi, geçişi hepimiz biliyoruz. Bir bu boşluğa, bir birleştikleri yere, bir de bu boşluğa örüp hemen devam ediyorum. Köşe dönüşüne kadar hiçbir farkı yok. Aynen öreceğim. Köşeyi de birlikte geçip daha sonra da enseyi beraberce toparlarız. Yanda yaptığımız birleştirmenin olduğu noktaya geldiğimizde de yine biraz öncekinde aslında tekli trabzanı yapmıştık. Burada şimdi 2 tane trabzanımı örüyorum. İlk buradaki trabzan boşluğunun içine, sonra geçişteki ortak noktaya batıyorum. Tekrardan buradaki trabzanın içine de 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Sonra şuradaki köşe boşluğuna da bir tane ikili trabzan örüp trabzanların üstüne örmeye devam ediyorum. Köşeye geldiğimde ise 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. 2 zincirimi çekiyorum. Aynı köşenin içine 2 tane daha ikili trabzanımı örüp alttaki trabzanların üstüne örerek enseye doğru devam ediyorum. Enseye geldiğimde ise nasıl bir işlem yapacağız birlikte görelim. Ense kısmına kadar geldim. Şimdi ensede şöyle bir görüntüyle karşılaşıyoruz. Bu görüntüde yapacağım işlem, tığın üstüne ipimi alıyorum. Buradaki köşeye batıyorum. Bir kere çıkıp tutuyorum. Daha sonra şu kesiştikleri noktaya batıyorum. İlmeğimi çıkartıp bir kere örüp tığımda tutuyorum. Tekrar tığın üstüne ipimi alıyorum. Bu köşeye geldiğimde yine bir kere örüp çıkıp hepsini beraber ördükten sonra diğer ensede toplama yapacağım yere kadar örmeye devam ediyorum. Diğer tarafa da geldiğimde yine aynı şekilde görüntü var önümde. Önce ilk köşeye batıp bir kere çıkıp tutuyorum. Daha sonra kesiştikleri noktaya batıp bir kere çıkıp örüp tutuyorum. Diğer köşeye batıyorum. Bir kere çıkıyorum ve tığdaki bütün ilmekleri beraber ördükten sonra başladığım ilk trabzana kadar
şimdiye kadar gösterdiğim teknikle hiç farklı bir şey yok. Bundan sonra oraya kadar örüp bir üste beraberce çıkalım. Başladığım noktaya yaklaştığımda şimdi şurada hemen bakın trabzanın üstünü ördüm. Buradaki köşe boşluğuna bir tane örmem gerekiyor. 2 tane buradaki trabzan boşluğuna ve daha sonra şu birleştikleri yere örüp ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine batıyorum. Kaydırarak gelip bir zincir çekiyorum ve yükselip hemen ikinci sıraya başlamak için çakma trabzanımı örüyorum. Yan yana sırasıyla bütün trabzanların üstüne bir ikili trabzan örerek 2 ve daha sonraki sıraları da aynı şekilde devam edeceğim. Ensedeki geçişi birlikte yaparız yine ama köşede yapacağım işlemin hiçbir farkı yok. Aynen köşeye geldiğimde 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan, o şekilde geçeceğim. Akıl karışmasın diye bu turda da enseyi birlikte örelim. Bu tarz hırkada en az 2 sıra etrafını geçmenizi öneririm. 3, 4 de çok güzel oluyor. Ben deneyeceğim. Şimdi devam edeceğim. İçime sinen sırada da etrafını örmeyi tamamlamış olacağım. Böylelikle hırkamızı da tamamlamış olacağız. Beden ölçülerini, kullandığım ip adetini, miktarını videonun sonunda sizlerle paylaşacağım. Enseye doğru yaklaştığımda burada toparlama yapmış olduğum yeri zaten göreceğim. Şimdi hemen oraya doğru geliyoruz. Trabzanları örerek. Oraya geldiğimde de şimdi buraya normal trabzanlarımı örerek devam ediyorum. Bu boşluğa bir tane, bu boşluğa bir tane. Hiçbir farkı yok. Bu şekilde devam ediyorum. Şöyle göstereyim. Bir sıraya geldiğimde de burada hiçbir toplama yapmadığım için minik bir toplama yapabilirim ki burada yığılma, birikme olmasın. Aslında buralardaki işlemleri örgümüze göre, elimizden düşmesine göre ayarlamak çok daha mantıklı. Ben size fikir olarak veriyorum. Siz de kendinizinkini yaparken dilediğiniz şekilde devam edebilirsiniz. Yani bu sırada herhangi bir toplama yapmadan örüyorum. İkinci sıramızı da tamamlayıp 3'e çıkıyoruz birlikte. Sanırım 3. sırada da artık finallerim diye düşünüyorum. Yeteri kadar güzel duracak gibi hissettim. Şimdi burada 3'e de birlikte çıkalım, yükselelim. Şöyle döndürdük etrafında, ilmeği aldık, arkasından şöyle dolandırıp geçirdik. Arasından da geçirdikten sonra hemen sırasıyla bütün trabzanların üstünü örmeye devam ediyorum. Yine ensedeki o geçişi birlikte yapar, hırkamızı da finalleriz. Üçüncü sıramın da sonuna geldim ve hırkamın etrafını bu sırayla birlikte tamamlamış oldum. Dilediğiniz kadar geniş örebilirsiniz dediğim gibi. Ben bunu birazdan gizlerim. Şimdi şöyle koyayım hemen. Hırkayı önümüze alalım. Şöyle bitmiş halini hemen sizlerle paylaşayım. En sevdiğimiz kısım, finale geldik beraberce yine. Renkleriyle muhteşem bir hırka oldu. Umarım üstümde duruşunu da beğenmişsinizdir. İlk olarak bu hırkanın ölçüsünü vermek istiyorum size. Boy ölçüsüyle başlıyorum. Hırkamın boyu arkadaşlar 58 santim. Boy uzatmak istediğiniz her sıra için 9 tane fazladan motif örmeniz gerekiyor. Artı 9 motif düşününüz lütfen. Enine gelecek olursak ise hemen şöyle ölçüyorum. Toplamda 63 gözüküyor. Şu ortadaki boşluğu
çıkacağız. 9'u düşeceğiz. Yani 63 daha 126 eksi 9 dersek 117 santim, yani 42 bedene kadar çok rahatlıkla uygun olacak bir hırka. Gördüğünüz gibi etrafını daha da kalın örebiliriz. Yani biz bu hırkayı bayağı bir büyütebiliriz. 42'ye çok rahat, bol salaş duracak şekli bile getirebiliriz. Bunu belirtmek isterim. Ama artı 42 beden öreceksek baştan motifleri bir sıra fazla örmekte fayda var. Motifin birleştirme kenarı olmaksızın ölçüsünü vermiştim. Bir de size birleştirme kenarıyla ölçüsünü vereyim. 12 santim birleştirme kenarıyla birlikte. Kullandığım ipe gelecek olursak, zemin rengindeki Yarn Art Jeans'in 40'ından 4 adet kullandım. 4 adeti bitirdim neredeyse. Çok az arttı. Şöyle gösterebilirim artanı. Diğer renklerden ise başta gösterdiğim her renkten ise birer tane kullandım. Sadece splashlardan bir tane daha ekledim. Yani 3 renk göstermiştim. 3 rengin birinden 2 adet açtım ama epey arttı, onu söyleyeyim. Açtığım adetten. Yani şöyle söylemek gerekirse, her renkten birer tane almanız yeterli. Splash'ın birini 2 tane seçiniz diye diyorum. Ya da baştan batik renkleri 4 tane olarak ayarlayabilirsiniz. Diğer renklerden de epey arttığını söylemek isterim. Çok az kullandık onlardan da. En çok jeans splashlar gidiyor. Zaten hırkaya da bu görüntüyü, bu efekti o ipler veriyor. Öyleyse efendim, bir kalbinize talibim. Hala abone değil misiniz? Abone olmayı unutmayınız efendim. Destekleriniz çok kıymetli. Beğeni ve yorumlarınız olduğu gibi. Lütfen fikirlerinizi, yorumlarınızı benden esirgemeyin. Buraya kadar izleyen herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.